Keyifler kanalına hoş geldiniz. Ben Adnan. Bugün yine güzel bir tıraş, keyifli bir sohbetle beraber olacağız. Bugünkü tıraşımız artık serimizin sonuna giriyoruz. Eski üretim Derbi Usta'nın şöyle son videosu bugün. Bugünkü tıraşımızda artık agresif bir alet kullanacağız demiştik. Mild yaptık. Orta agresif yaptık. Agresif veya ustura demiştik. Yorumlarda oylamaya saymıştık. Ben oylamaları aldım. Hepsini teker teker okudum, saydım. Zaten 10 tane 10 kişi görüşünü belirtmiş. Bir sonraki videoda hangi agresif aleti kullanalım diye. Erkan abi Ali Bıyıklı yazmış. Ustura. Bir tane Rex Ambassador var. Ekonomik tıraş Çağatay. Rex Ambassador istemiş bu video için. Bir tane katana var. Barış abi katana istemiş. Aydın Barış Kırkpınar videomuzda. Onun da videoları çok güzel bu arada. Barış abi de videolarına döndü. O da bizim için güzel bir mutluluk. Bayağıdır özlemiştik. Yoktu. Evet, bu üç alete birer tane talep gelmiş. Ekonomik tıraş Çağatay ambasadörü istemiş. Erkan Yurdakol Ali Bıyıklı istemiş. Katana'yı da Aydın Barış Kırkpınar istemiş. Evet, en çok oy alan 7 oyla R41 oldu. Bugünkü videomuzda R41 ile çekeceğiz. R41 sürekli kullandığım bir alet değil benim. İçinde değişiklik olmuş olacak. Elimde var sürekli olarak. Evet, bugün kullanacağımız sabun şöyle içinde su beklettiğim More For You sabunu. Evet, bugün bunu kullanıyoruz. Ben More For You'yu seviyorum. Yerli sabunlar arasında gayet güzel köpüğü olan iyi bir sabun. İçinde yükleme yapıp yüzde köpürtme yapmayı planlıyorum. O yüzden de onun için yani bu tarz durumlar için sevdiğim fırçalardan biri. Şöyle Omega'nın Prorazo markasına ürettiği Prorazo domuz kılı fırça. Fırçayı Omega üretiyor Prorazo için. Şöyle arkasında da gözüküyor zaten. Güzel bir fırça, ben seviyorum. Kıl uzunluğunu ve kıl yapısını. Zaten domuz kıllarına karşı bir sempatim var hep. O yüzden bugün onu kullanacağız. Tıraş sonunda da şöyle Old Spice Original bunu kullanırız. Agresif bir tıraş sonrası yüzümüzü yakarız. Bakalım nasıl olacak. Öncesinde de şurada varmış. Bir de insan hemen balzam yaparız belki duruma göre. Artık o anki psikolojimiz bize neyi gösteriyorsa. Evet, aletleri hızlı hızlı tanıttık. Şöyle ilk önce ben yeni bir jilet alacağım Darbe Usta'dan. Şöyle onu koyacağım R41'in içine. İlk iki tıraşımızda aynı jileti kullanmıştık. Agresif bir alete geçerken işimizi şansa bırakmayalım dedik. Halbuki ikinci tıraşında ilk tıraşından daha iyi performans vermişti. Bazı jiletlerin ikinci performansları birinci performanslarına göre daha iyi oluyor. Nasıl oluyor bu durum? Yani benim okuduğum, denk geldiğim bir konu bu. Eğer bir jilet körelmiyorsa ilk tıraşında insanın derisinde, yüzünde masatlandığı durumu söz konusu olabiliyormuş. Bu da ikinci tıraşında daha keyifli bir tıraş vermesini sağlıyor diyorlar. Tabii ki bu benim tecrübem değil. Ama tabii ki yani bunun dışında ilk tıraşta mesela R89 kullanmıştık. Aynı sapa sahip mild bir alette. Mild bir alette orta derecede keskinlikte bir jiletin çok akıcı performans vermediği oluyor açıkçası. Orta agresif aletlerde orta agresif aletlerde orta keskinlikte bir jilet daha akıcı olabiliyor. Evet, şimdi durumumuz bu. Bir yüzümü yıkayayım. Sonra ufak ufak tıraşa geçelim. Evet. Üstüne şu sabunun içerisindeki buğulu suyu da
bir kullanalım. Bugün ben müsait bir zamanda sabunun içindeki yağlar ve maddelerle ilgili şu yapay zekaya yazdım bir araştırma için. Bu sabun üzerinde elde ettiğim bilgiler beni çok tatmin etmedi. İşte ne var içinde? Tallow var. Bildiğimiz don yağı diye geçiyor. Palm yağı var diyor. Palm özü. Bitkisel bir yağ. Strik asit olduğu yazıyordu. Sonra bir iki tane daha madde var içerisinde. Ama yani bunların ne işe yaradığı ile ilgili kısıtlı bilgi mevcut. Yani Prorazo'daki gibi güzel güzel anlatmamışlar. Genelde yani her ürün için ayrı ayrı yazdığı işte hani yüzde nemlendirmeyi dengelediği hususunda, kızarıklık engellediği hususunda yani tam sağlıklı, yeterli bir bilgi elde edemediğim için ben sadece içeriklerini, yani bu sabunun içinde ne olduğunu şöyle birkaç adımda anlatmaya çalıştım. Tabii ki sadece bunlar yok. Birkaç tane daha madde daha var. Ama inanın bana yani düzgün bir bilgi edinemediğim için onları buraya deftere yazıp okumak istemedim. Eğer kendileriyle ilgili daha net bilgiler edinseydim o zaman yazardım diye düşünüyorum. Şu sabun bayağı köpürdü. Çabucak. Hemen yavaş yavaş yüzde gerçek formuna Morpholio performans olarak arkadan bir tık daha önde bulunuyor. Doğrudur, ben de öyle düşünüyorum. Koku olarak Harko'yu önde buluyorum. Fiyat olarak ise Morpholio önde, yani daha hesaplı bir sabun. Tabii koku biraz göreceli de bir kavram. Morpholio'nun kokusunu da sevenlerimiz illaki vardır. Ya ben de sevmiyorum değil tabi, ama yani kıyaslarsak Arko'yla bence Arko'nun kokusu bir tık daha güzel. Bu benim fikrim tabii ki. Evet. Sabun çabucacık istediğimiz forma geldi. Umarım sakalları da istediğimiz kadar yumuşatmışızdır. Şöyle. R41 dediğim gibi agresif bir alet kendisi. Yani agresif alet dendiğinde tıraş dünyasında ilk akla gelecek aletlerden agresif. Evet, bu aletle biz ustura tıraşında olduğumuz gibi iki perde tıraş olacağız. Çünkü R41 bize yakın bir tıraş verecek.
Evet. Agresif bir aletle niye tıraş olmalıyız? Agresif bir alet size, yani agresif bir aletle tıraş oluyorsanız öncelikle konfordan ödün vermeniz gerekebilir zaman zaman. Yani bir önceki tıraşta bize GC84'ün verdiği tıraşı vermez veya R89'un. Peki neden tıraş olmalıyız? İşte agresif aletlerin iki işlevi vardır. Bir tanesi ilk perdede size çok yakın bir etki sunar. Yani siz şöyle baktığınızda R89 iki perdede bunu vermez size muhtemelen. Bir de agresif aletler uzun sakala daha etkili çekişler yapmanızı sağlarlar. Yani şu aralık jiletle, bunda gerçi koruyucu bar yok gibi bir şey, yani eğik bir bar var. Yani yüzünüze değdiği noktayla bu tarak kısmının jilet arasındaki açıklık bayağı fazla. Buna yabancılar gap diyorlar sanırım. Çok kullanmadığım bir tabir olduğu için ben yabancıyım biraz diyebilirim açıkçası. Tarak kısmı da yine aynı. Uzun sakallar için şöyle aletler taraklı yapılıyor. Bazı aletler işte agresif olmasa bile taraklı oluyorlar ki işte uzun sakalın arasında alet rahat hareket edebilsin diye. R41 genelde çok tercih edilmez geleneksel tıraşa yeni başlayanlar tarafından. Çünkü yüzünüzde yapacağınız orantısız bir bastırma, hızlı bir çekiş, yüzünüzde kanamalara, kesiklere sebep olacağı söyleniyor. Bence R41 geleneksel tıraşı kendine keyif haline getirmiş insanların kullanması gereken bir alettir. Neden? Çünkü ben tıraş olacağım zaman bir yarım saatimi en az geleneksel tıraşa ayırıyorum. O süre zarfında böyle olduğum tıraştan keyif almaya çalışıyorum yavaş yavaş. Bu da yüzümde oluşabilecek kesikleri, işte kanamaların önüne geçiyor. Şurada ufacık bir noktasal kanama var. Yani siz agresif bir aletle hassas bölgenizde yapacağınız hızlı çekişler yüzünüzde kesikler oluşmasa bile tahrişler, sakal dibi kanamalarına sebebiyet verebilir. Şimdi R41 dedik, agresif alet dedik. Günlük tıraşta kullanılır mı? Yani aslında cevabı çok bariz belli. Ama biz her alette genelde bu soruyu soruyoruz. Kullanılmaz bence. Neden? Çünkü gerçekten cildi yoran bir yapısı var R41'in. Yani şu an yüzümüzün %98'inde konforlu bir tıraş elde etsek dahi biz R41 ile görüyoruz işte birkaç tane noktasal kanama olabiliyor ufak tefek. Yani her günkü tıraşınızda
Böyle şeyler yaşarsanız yüzünüz gerçekten yorulur. Ha, yüzünüz çok böyle sağlamdır, tahriş olmuyordur. İşte agresif aletlerle tıraşta size bir sıkıntı çıkarmıyordur. Bir perde tıraş olup gidebilirsiniz. Şu an bize R41, yani düzeltmeleri saymazsak social acceptable bir tıraş verdi diyebiliriz. Jiletin performansına gelecek olursak ben R41'de asla keskinliği düşük bir jilet kullanmam. Genelde düşük keskinlikte jiletlerin kullanılması tavsiye edilir. Ama ben kullanmam. Bunun sebebini şimdi size aleti elime aldığımda göstereceğim. Şimdi bir sebebi ne demek? Biz agresif aletlerin agresif olmasındaki fiziksel bir sebebi söyledik. Dedik ki jilet açıklığı fazla. İşte bu da dedik uzun sakallarda daha etkili olmasını, daha yakın tıraş vermesini sağlıyor. Bir de şu alet gördüğünüz gibi jileti hiç bükmüyor. Bu da yüzünüzde jiletin daha dik açıyla seyretmesini sağlıyor. Bu da yakın tıraş için etkili bir faktör. Ama bu konfordan çok alıyor sizi. Eğer kör bir jilet varsa bunun içinde yüzünüzde çok fazla çekiştirme yapacaktır. Ama bunun içindeki jilet, yani keskin bir jiletse, eliniz de artık bu alete alışkınsa bence, böyle yavaş yavaş tıraş oluyorsanız o jilet yüzünüzde kayıp gidiyor. Darbe Usta özelinde, eski üretim Darbe Usta özelinde bu aletin performansı nasıl dersek, yani hiç de fena değil. Jiletin standartında diyebilirim. Ne demiştik biz bu jilete? 10 üzerinden 5 keskinlik, 10 üzerinden 5 konfor. Tabii ki de yani bu alet için en uygun jilet kesinlikle değil. Yani ama şöyle de bir durum var. Elinizde eğer mesela eski üretim bir kartela Derbi Usta varsa o jileti kullanırsınız arkadaşlar. Yani eliniz bir şekilde ona gider. Hani bazı jiletler vardır. Atmamışızdır o jiletleri biz. Ama kullanmayız da günün birinde muhakkak atarız. Ama uzun süre böyle elimizde durmuştur. Bir iki kullanmışızdır. Olduğumuz tıraştan keyif alamamışızdır. Eski üretim Darbusta asla öyle bir jilet değil. Benim gözümde kendisi jilet maset gibi bir jilettir. Size yeterli konforu sunuyor her zaman. Yeterli konforu sunuyor. Konuşamıyorum bu tıraş. Kusura bakmayın. Evet. Yani iki perdede inanılmaz yakın bir tıraş. Tabii mühle Rocca kadar konforlu değil. Rocca daha konforlu. İsterseniz 3 perdede rahat rahat tıraş olabileceğiniz bir alet. Ama R41 de öyle. Nevi şahsına münhasır. Ben genelde böyle yıllık izinlerden dönüşte eğer bir ustura değil de bir alet kullanmak istersem R41'e gidebiliyorum. Yani ama tabii ki konfor açısından, yani konfor açısından alınabilecek bir alet değil. Yani R41'iniz olsun istiyorsanız alın, kullanın. Ara ara
Gayet keyifli tıraşlar olursunuz kanısındayım. Evet, bugünkü tıraşımız böyle kısa sürede yüzümüzü soğuk suyla yıkadık. Şöyle direkt yakalım. Hiç balzam sürmeyelim. Direkt kokuya geçelim. Şu yüzümden bir kurulayım. Üstümüzü biraz köpük yapmışız. Bundan sonra o güzel yandık. Ben jilet denemeleri yaptığımız videolarla ilgili topluluk bölümünü açmak istiyorum. Oraya kullandığımız jiletle ilgili bütün işte atıyorum mild alet kullanacaksak işte birkaç tane mild alet oylaması açacağım veya işte bir sonrakinde orta agresif. Ama araya birkaç tane ben farklı video tipleri, farklı ürünlere böyle odaklanacağımız sabundur, kremdir, alettir. Bunlara odaklanacağımız videolarda çekmek istiyorum. Yani kafamda bu da var. Bakalım. Şimdilik bu Darby Usta'yı kullandık. Eski üretim Darby Usta kullanılabilir bir jilet. Bence keyifli tıraşlar veriyor. En iyi jiletimiz değildir ama az müsebatlardan güzeldir diyebilirim. Evet, bugünkü tıraşımız da böyle geçti. Kısa oluyor V41 ile tıraşlar. Tersten alamadığımız için. Ama temiz bir tıraş verdi. Yarın bence işe hazırız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda muhtemelen farklı, daha önce benim videosunu hiç izlemediğim bir alet kullanma ihtimalimiz var. Onunla ilgili konuşacağız. Benim de ilk değerlendirmem olacaktır. Size böyle videodan ufak bir spoiler vereyim. Evet, tıraşımız bugünlük bu kadardı. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.